Burada öyle bir TikTok çılgınlığı var ki nereye girsek bu uyarıyı görüyoruz. TikTok çekmek yasaktır. Lütfen gerçekten. Evet arkadaşlar, bu adam ne yapıyor? Sigara içmek, alkol, seks hepsi yasak. Buralarda hiçbir yerde sigara içemiyorsunuz. Nasıl bizde kadınlar başlarını kapatıyorlarsa burada da erkeklerin turban takması dini olarak farz. Anıl, orası bayağı pis görünüyor be. Bütün dünya bu insanlara sik derken biz bunu telaffuz etmemek yerine sik demişiz. Bana bu doğru gelmediği için bütün video boyunca sik diyeceğim ben bu insanlara, haberiniz olsun. Sokağın ortasında dişlerini çektiriyorlar, tıraş oluyorlar. Şu çöpün toplanması büyük olay ya. Kadınlar da içki içmezdi. Neden dedim? Kötü kadınlar içki içer. Bulabileceğiniz en iyi Türkçe kaynak bu video olacak. Yani muhtemelen. Bu dinde dilenmek yasak. Günde ortalama 45.000 kişiye yemek dağıtılıyor ve 365 gün dağıtılıyor. Bayağı güzelmiş ya gerçekten de. Ya şurası var ya, yani hiç hijyenik değil. Şimdi bir de ayaklarımızı yıkayıp yürüyoruz. Kolay gelsin bacılar. Hay. Şimdi bu insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bu insanlar arkadaşlar, Hindistan'ın Amritsar kentinden selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Şu anda size Hindistan'ın en kuzeyinden Amritsar şehrinden sesleniyorum ve Pakistan'la Hindistan sınırına yakın çok önemli bir dini bir kent burası. Çok fazla şey anlatacağım size bugün. Hem birlikte gezeceğiz hem de buradaki kültürü ve dini Anıl'la beraber gezmek en kolayla beraber size aktarmaya çalışacağız. Hazırsanız sizi bu muhteşem şehirde ve muhteşem tapınaklarda gezdireceğim. İnşallah güzel bilgiler veririm. Şimdiden kanala abone olup bildirimleri açın ki sonraki bölümleri izleyebilirsiniz. Hazırsanız Amritsar gezimiz başlıyor. İnanılmaz kaotik sokaklar var ama burası Hindistan'ın diğer yerlerine göre gerçekten temiz. Burada böyle insanlar yüzlerce çarşaf ne yapmışlar Göksel? Yıkamışlar mı? Çarşaf ama ne için kullanılıyor? Normal yatak çarşafına benzemiyor. Vallahi çok Bir iş için anlamadım. acaba dini bir şey mi? Küçük çocuklar o da bilmiyor, dil bilmiyor. Biliyorlar mı? Böyle ara sokaklardan şimdi kaybola o meşhur tapınakların, o altın tapınağın olduğu yere doğru gideceğiz. Hem şehri gezeriz hem de tapınağa gelince her şeyi yavaşça anlatmaya başlarız. Hindistan bizden ne yazık ki vize istiyor. Her ne kadar bu güzel yerleri göstersek de vize almanız gerekiyor ve bu konuda Hızlı Vize Av'dan Sezai abiye ulaşabilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Her konuda vize konusunda size yardımcı olur. Selamımı söylerseniz zaten seve seve bildiği bütün bilgileri de aktarır. İnşallah sizler de buraya geldiğinizde vize konusunu halletmiş bir şekilde Hindistan'ı keşfedersiniz. Gezimiz devam ediyor. Arkadaşlar ve bu gezimde yine gezmek en kolay Anıl var. YouTube'da Merhabalar. Hindistan konusunda gurudur kendisi. Teşekkür ederim. Bugün sağ olun. Anıl Amritsar'dayız. Evet. Niye Amritsar'dayız? Burada Sikizm inancının Kabe'si sayılan altın tapınağı gezeceğiz. Onların en kıymetli, en önemli mabetleri ve en önemli şehirlerindeyiz şu an. Birazcık bu dini tanıtacağız size. Neye inanıyorlar, ne yapıyorlar, ne düşünüyorlar. Altın tapınağı göstereceğiz. Onun için Amritsar'dayız. Evet. Ben eskiden buraya gelmek istemiştim, gelememiştim. Ama şimdi Anıl sayesinde birlikte geldik. Dolu dolu birlikte gezeceğiz. Arkamızda da bir tane tık geçiyor şimdi. Yavaştan tapınağa doğru ilerleyelim. Şimdi hostelin sokağından çıkacağım, bakın manzara. Lütfen gerçekten. Evet arkadaşlar, bu adam ne yapıyor? Solda gördünüz. Hatta arkamda görüyorsunuz, rahatsız etmek istemedik. Gelin bu tarafa. Tuvalet küçüğünü, büyüğünü, ortancasını hepsini sokağa yapıyorlar tuvalet. Tabi buralar arkadaşlar diğer gerçek Hindistan'a kıyaslandığında yani şu manzaralar temiz, düzenli bile. Pek tabii ki Delhi ve Mumbai gibi şehirlerde çok lüks semtler de var ama genel olarak bir şehir olarak bakarsak Amritsar şehrine gerçekten de diğer birçok şehrine nazaran temiz diyebilirim. Yani şu etrafın temiz olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de buradaki bu Sikizm dini. Temiz olmaya çalışıyorlar. Müslümanlığa, İslamiyet'e yakın olan birçok şey var ama inanmadıkları şey tek tanrı. Yani bizdeki gibi Allah inançları yok. Bununla beraber sigara içmek, alkol, seks hepsi yasak.
Zaten tapınağa yaklaştık daha detaylı bilgiler vermeye başlayacağız ama hani önce sokakları gösterirken sebeplerini anlatmaya çalışıyorum. Mesela sigara içmenin yasak olduğunu şöyle söyleyeyim. Buralarda hiçbir yerde sigara içemiyorsunuz. Gelip uyarıyorlarmış. Onun öyle söyledi. Sigara içmenizi direkt dışlıyorlar yani. Hemen şehirden çık diyorlar. Biraz şehirden çıkıyorsunuz. Ondan sonra sigara içebiliyorsunuz. Burası zaten şu başlarına neydi sardıkları? Türban. Türban diyor. Türban diyorlar. Türbanla Erkeklerin meşhur. takması zorunlu. Nasıl bizde kadınlar başlarını kapatıyorlarsa burada da erkeklerin türban takması dini olarak farz. Saçları içine toplanmış bir şekilde kıl kesmiyorlar. Evet, saçlarını, Vücutlarından. sakallarını ve vücut kıllarını kesmiyorlar. O yüzden saçlarını derli toplu tutabilmek için şöyle sarıp üstüne o bezi sarıyorlar, türbanı. Genelde sakallarını da kesmezler. Sakallarının bazıları çok uzun oluyor. Onu biraz daha küçük yapabilmek için işte bir şey yerken, bir şey yaparken bulaşmasın diye şöyle Bezle. bir şeyle kafalarına bağlıyorlar. Sanki böyle dişleri ağrıyormuş gibi görünüyor. Şöyle alttan sarılı. Daha bu sabah görmüştük. Hani denk gelirse yine gösteririm. Ve böyle sokak yemekleri buralarda inanılmaz meşhur arkadaşlar. Ki yani şu gördüğünüz yine de bir temiz bir mekan. Öyle söyleyeyim size. Hava o kadar pis ki genel olarak bu ülkede, şehirlerde sürekli bir boğazınızda tükürük, balgamlık hissediyorsunuz. Yani atamıyorsunuz onu bir türlü. Hatta Delhi gibi yerlerde hava kirliliği o kadar fazla ki insanlar maskelerle dolaşıyorlar. Normal hayatlarında bile. Şu anda bir tane dayı görüyorsunuz. Sokağın ortasında dişlerini çektiriyorlar, tıraş oluyorlar. Ya diş doktoru var sokağın ortasında. O çekmeme izin vermedi. O yüzden şimdi size tıraş olan bir abi gösteriyorum. Hay. Böyle ortam bu. Tea? No thank you I'm fine. Çay ister misin dedi. Daha 200 metre yürüdüm işte. Gördüğünüz manzarayı. Yani şu çöpün toplanması büyük olay ya burada. Yani normal asla göremez. Ben hiç daha çöp toplayan birilerini görmedim ama burada çöp topluyorlar. Öf çok kötü kokuyor be. Burada bu arada hiç inek görmedim. Diğer şehirlerde size hep göstermişimdir ama Amritsar'da şu ana kadar inek hiç görmedim. Yes. Beğendin mi? Güzel, bu değil. Ama diğer birçok yere göre de Temiz. temiz değil mi? Hakikaten öyle. Stiklerin üstü de çok temiz ya. Stiklerin üstü başı inanılmaz böyle jilet gibi giyiniyorlar. Az sonra görürsünüz zaten var ya yani o kadar iyi giyiniyorlar ki sanırsınız hani bu adam damat dersin yani. Nişanı düğünü falan var sanırsın. Öyle giyiniyorlar kaliteli. Hala da tapınağa ulaşamadık. आवाज़ तेरी तेरी बुलाने लगी। Şimdi abi demiştik ya az önce. Anıl söylemişti bak. Abi böyle sanki dişi ağrıyor gibi bak gidiyor. Gördünüz mü? Sakallarını bağlamak için o. Biz hep bunları dişi ağrıyor dedik Anıl'a. Anıl dedi ki yok. Hay. Gördünüz mü? Hep böyle yaşıyor. Bambaşka bir din. Ve her yerde görebileceğiniz şeker kamışı. Şunu bildiğiniz bir kamış bu. Buradan böyle sıkıştırıyor suyunu böyle bastırarak presleyerek suyunu çıkartıyor ve alıyorsunuz. Bunun da fiyatı 20-30 rupi falan oluyor. Ha, ona satan da var. Ha maç? 30'muş mesela. İçmeyeceğim ben. İçelim bir tane. Hadi denemek için hiç içmedik daha. İnşallah bir şey olmaz bize arkadaşlar. Barana. Yine berapa? What is 30 çok. 30 iyi para. Yani bu ülkede 1 dolar ile yaşamaya çalışan 300-400 milyon insan var. Turist olduğumuzda emin olun fiyat olarak bizden muhtemelen 2-3 katını istiyorlardır en az. Yani bu 10 falandır normalde. Heh. Bak buradan suyu çıkıyor işte. Ha içine de limon koydu arasına. Anıl orası bayağı pis görünüyor be. He? Abi Hindistan'dayız. Ya buradan sürekli su çıkarttığı için bu adam aslında Bir nebze temiz mi? varsa akıyor. Hepimize eşit şekilde bölünüyordu. Mint Ne sıkıyor yalnız inanılmaz güçlü bir sistem kurmuş.
Of of of. Bildiğin şu ağacın, kamışın suyunu var ya böyle parça pinçik ederek çıkar. Oh doldur doldur. En pis yerinden koy da bir şey olmasın bizde. Alıştık zaten abi. Adamsın kanka. Alalım. İlk ben ailenizin her şeyi riske eden YouTuber olarak deneyimliyorum. No para. Hayırlı olsun. Güzel bu. Gerçekten güzel. Limonata gibi bir tadı var. Değil mi? Limon da koydukları için o çok tatlı gelmiyor, böyle dengeliyor, güzel oluyor. Yarım limon tam ayarında. Gerçekten içtiğim en iyi şey olabilir. Bak kaçtır ülkede bir sürü şeyi gömdüm. Bunun hakkını veriyorum, harbi çok güzel. Hadi kendinize birer tane alın. Gerçekten mi? Bakalım. Bakalım Deniz'in öldüğü kadar var mı? Güzel ama Deniz'in övdüğü kadar güzel değil ya. Merak ettim İyi ya. ki o Çatlayacağım. iyi ki o limonu koymuş ama. O limonu koymasa Şu an çatlayacağım gerçekten. Ben normalde bak bir daha içer miyim? mazot yağından hallice. Ya tam yutmuştum. Nasıl? Güzel güzel. Çok güzel. Güzel. Kesinlikle çok güzel ya. Gerçekten Bizde yalan güzel. yok arkadaşlar. Biz şimdi şunun keyfini çıkaralım. Ondan sonra yine yola devam ederiz. Ali'ye dene Ali. Soğuklarda çok iyi gider. Ali sen de dene. Biz kızlar Çok güzel tatlıyı değil mi? severiz. Ki normalde Ali'ye %99 beğenmeme oranıyla geziyor şu an Hindistan'da. Yeme içmesini o bile beğendiyse iyidir yani. Gerçekten güzel ya. आवाज़ तेरी बुलाने लगे Şöyle bir şey var. Erkekler başlarını türbanla kapatıyor. Kadınlar normal bir Hintliler gibi, hiçbir farkı yok. Ama aslında Hinduizmle hiç alakası yok. Evet. Tamamen bambaşka bir din. Öyle ki dün otelde bir muhabbet geçti. Bira içme konusunda bir muhabbetti. Kadınlar da içki içmez dedi. Bizim inancımızı dedi adam. Evet. Neden dedim? En adi kadınlar dedi. Kötü kadınlar içki içer dedi. Ya Sa- bu bence kültürün içine oturmuş bir şey. Bu dönem burada yaklaşık 400 yıl falan Müslüman bir ülke olan, Müslüman bir imparatorluk olan Babür İmparatorluğu hüküm sürüyor. Onların kültüre yerleştirdikleri bir şey muhtemelen. Çünkü bu Sikler çok fazla içki içiyorlar, et yiyorlar. Hinduların hiçbiri et yemez mesela. Budistler et yemez bu Hatta ülkede. hiç inek Bunları görmedik yiyor. etrafta. Evet, Hiç. inek de yok. Et yerler, içki içerler bu insanlar. Bunları yapıyor. Ama bize öyle dediler. Hostelde çok ilginç bir tepkiydi. Bununla beraber arkadaşlar bu dini bir adam kuruyor. İstedim Evet. ona girelim. Çok Guru yeni bir din. Nanak. Daha 400-500. 500 yıllık Yıllık aşağı bir din. yukarı. Guru Nanak diye bir guruları var. Bizim gibi bir Allah, bir yaratıcıya inanmıyorlar. Onun yerine iyiyi, doğruyu, güzeli bu insanlara öğreten 10 tane guruları var. O 10 tane gurunun öğretilerine inanıyorlar. O 10 tane guru bir kitap yazmış. Hepsi farklı zamanlarda yaşıyor çoğu ama kitabı birlikte derlemişler. Birisi gelmiş tekrar eklemeler yapmış, bir kitap oluşmuş. Aynı bizdeki kutsal kitap gibi kutsal olduğunu düşünüyorlar. Bizdeki gibi belin altına koymazlar, öperler, başlarının üstüne koyarlar falan. O kitap içinde yazan şeyleri uyguladıkları bir dine inanıyorlar. Bu dinin ismi Sikizm. Bu dine inanan insanlara da Sik deniyor. Biz bu kelimeyi Türkçe'ye alırken bütün literatürde göreceksiniz eğer araştırırsanız Sih yazıyor. Ben resmi olarak tanınmayan bu dinin isminin değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün dünya bu insanlara Sikh derken biz bunu telaffuz etmemek yerine Sih demişiz. Bana bu doğru gelmediği için bütün video boyunca Sikh diyeceğim ben bu insanlara, haberiniz olsun. Yanlış da anlamayın, bu dinin Evet, ismi bu. evet. Aynı zamanda bu dinin yaklaşık olarak 50 milyon Evet, civarında inananı var. İngiltere'de özellikle birçok yerde bu başlarında türbanlı Hinduları görürsünüz. Vakti zamanında buradan giden, baskıdan dolayı giden ve İngiltere'nin sahip çıktığı derelerinden gelen bir gelenek aslında o. Kanada'da da çok büyük Çok bir fazla. topluluk var. İngiltere'de var çok büyük toplulukları. En büyüğü Hindistan'da ama 50-60 milyona yakın. İşte biz de şimdi onların en kutsal tapınaklarına gidiyoruz. Amritsar'daki neydi adı? Altın Tapınak. Altın Tapınak, Golden Temple'a gidiyoruz. Yine bilgileri vermeye devam ederiz. Şimdi böyle bir çarşının içerisindeyiz. Gerçekten çok temizler. Yani diğer birçok Hindistan'da gördüğümüz yere, yani şöyle pırıl pırıl Hindistan şartlarında şu an burası. Muhteşem bir dükkan, kılık kıyafet, yeme içme ne ararsanız bulabileceğiniz meydanların olduğu, böyle bir çarşıların olduğu pazar bölgesindeyiz. Şuraya doğru gidiyoruz. Şimdi oralara falan gittikçe
Her şeyi anlatacağız zaten, merak etmeyin. महके आवाज़ तेरी मेरी बुलाने लगी महके आवाज़ तेरी Şu ana kadar gördüğünüz en temiz yer mi? Gördüğünüz en temiz yer ama yine de bize göre pisler, yalan yani. yok. Küçük su şişeleri var. Birazdan görürüz. Bizdeki hacca giden, umreye gidenler de zemzem suyu getirir ya. He. Buradaki göletten büyük ihtimalle alıp götürüyorlar. Çünkü onlar için de burası kutsal, çok kutsal bir yer. İçeriği şimdi göreceksiniz zaten. Ayakkabıyla falan girmek yasak. Hepimiz ayakkabılarımızı çıkarıp yalın ayak yürüyeceğiz. Burada öyle bir TikTok çılgınlığı var ki nereye girsek bu uyarıyı görüyoruz. TikTok çekmek yasaktır. Bu inançta, bu tapınağın sınırları içinde bütün insanların eşit olduğuna inanıyorlar. Hangi dinden olduğun, hangi milletten olduğun, ne olduğun hiç önemi yok. Herkes eşittir diyorlar. O yüzden insanlar Hindistan'da çıplak ayakla çok gezdikleri için, ayakkabısız çok insan olduğu için buraya giren herkesin çıplak ayakla girmesini istiyorlar. Çorap da yasak. Aynı zamanda erkekler başlarını kapatmak zorunda oldukları için, yani Sik erkekler türban takmak zorunda oldukları için giren herkesin, kadın erkek fark etmeksizin başlarını bir şekilde kapatmasını istiyorlar. Benim yanımda buff var. Ben de buff'ımla kapatıyorum. Bu kabul görüyor mesela. Şimdi ayakkabılarımızı çıkaracağız. Buraya vereceğiz ve çıplak ayak olarak biz de içeri gireceğiz. Şimdi bir çuval verdiler. Herkes çuvalın içine terliklerini çıkarttı, ayakkabılarını. Kafalarımızı da kapatmaya başladık. Böyle yalın ayak içeriye inşallah gireceğiz. Herkes kafaları kapattı, başları. Herkes hazır. Vallahi içeriye kamera sokmak serbest mi değil mi bilmiyoruz. Şu an rastgele içeriye giriyoruz ama çok farklı bir atmosferi var buranın da ya. Hiç diğer tapınaklar gibi değil yani. Zaten çok yeni bir din. 10 tane gurunun yarattığı bir din işte. İnternette bayağı bir kaynak var ama Türkçe kaynak az. Evet. Genelde yabancı kaynaklar daha fazla. Bulabileceğiniz en iyi Türkçe kaynak bu video olacak. Yani muhtemelen. Tanrı inançları yok demiştim az önce. Sadece bir enerjiye inanıyorlar. O enerjiye vahe guru diyorlar. Ama bizdeki gibi bir Allah inancı, her şeyi yaratan bir kudret değil bu. Sadece bir enerji, teşekkürlerini, dualarını o enerjiye ediyorlar. Vahe guruya ediyorlar. Onun dışında 10 tane guruları var. O gurulara peygamber gibi davranmıyorlar. Peygamber gibi davranmak yasak çünkü bu dinde. Bu dinde herhangi bir şeyi kutsallaştırmak, herhangi bir şeyi putlaştırmak yasak. O yüzden mesela ölüleri olduğu zaman yakıyorlar ölülerini ve külü kesinlikle bir akan suya dökmek zorundalar. Şu külden birazcık alayım, camın içine koyayım, evimde saklayayım diyemezsiniz. Bu da yasak. Herhangi bir şeyi evinize alıp putlaştırmanız yasak çünkü. Akan suya dökeceksiniz ki akacak ve gidecek. Onun hayatınızdan çıkıp gitmesi lazım. Şunlar evsizler mi? Evet, bu insanlar evsiz. Aynı eski zamanlardaki gibi böyle cami avlusunda, sarayın kenarında, kalenin kenarında yatan insanlar gibi aslında. Dedim ya, her insan eşit diye. Bu dinde dilenmek yasak. Bu dine inanıp dilenemezsin. Bunu yasaklamışlar ve diyorlar ki fakir misin kardeşim? Yiyecek yemeğin yok mu? Yatacak yerin yok mu? Gel, ben sana 365 gün günde 3 öğün yemek vereyim. Ömrün boyunca yemek vereyim. Yeter ki benim dinime inanıp gidip kimseye el açma. Gerçekten de öyle. O yüzden bu altın tapınakta günde ortalama 45.000 kişiye yemek dağıtılıyor ve 365 gün dağıtılıyor. Hem Hindistan'ın her yerinde hem dünyanın farklı yerlerinde bu tapınaklardan var. Guru Dvara ismindeki bu tapınakların hepsinde yemek dağıtımı gerçekleşiyor. Ve kim olduğunuz, nereden geldiğiniz önemli değil. Biz de birazdan gidip göstereceğiz orayı size. Ve biz de oturup yemek yiyebiliriz. Kimse hiçbir şey sormuyor. Ve burada inanılmaz meşhuruz. Yani şu sadece çok anlık bir manzara gördünüz. Herkes durdurup bizimle fotoğraf çekinmek istiyor. Yani burada bayağı popüleriz ha. Onun nedenini söyledin mi Deniz? Yok, söylemedim. Neden insanlar sizde fotoğraf çekiliyor? Anıl anlatmıştır belki. Şey diyorsun. Kas sistemin üstünde turistleri gördükleri için sizinle fotoğraf çekilip özellikle Facebook'a, Instagram'a atıyorlar ki bak benim de soylu arkadaşlarım var gibisinden. Evet. Anıl bahsetmişti ondan. Sizin üzerinizden prim yapıyorlar aslında ama hepsi değil yani. Genel olarak böyle bir kültür var burada. Şimdi tapınağın içine girelim. Bayağı cikis olduk zaten. Şimdi arkadaşlar buranın içerisinde fotoğraf, video çekmek yasak. O yüzden GoPro ile devam edeceğiz. Ayıp olmasın. Burada herkes ellerini yıkıyor. Sebebini bilmiyorum. Yani resmen abdest alıyorlar gibi. Ellerini yıkayan herkes de şu an dua etmeye gidiyor. Şuradan şimdi içeriye gireceğiz.
GoPro ile çekiyorum ki ayıp olmasın. Diğer kamera bayağı büyük çünkü. Kibarlıktan ve nezaketten dolayı bunu yapalım. Bu su da mı kutsal burada? Aslında hem fiziki olarak ayaklarını yıkıyorlar, içeriye daha temiz giriyorlar, hem de bu suyun onları arındırdığını düşündükleri için ayaklarını yıkadıktan sonra alıp şöyle yüzlerine de sürerler. Bazısı abartıp içer de, hemen birkaç tanesini görebiliriz mesela şurada. Yapıyorlardı teyzeler bak. Of, gerçekten çok güzel, gerçekten muhteşem. Bu ev çok çok önemli bir yer burası, çok. Şu an gördüğünüz altın tapınak işte. Bayağı güzelmiş ya, gerçekten de dedikleri kadar varmış vallahi. Ağzımız açık bir şekilde içeriye girdik. Herkes yerlere yatıyor, dualar ediyorlar. Gören insanlar hemen secdeye kapanıp teşekkürlerini ediyorlar, mutluluklarını dile getiriyorlar, dualarını ediyorlar. Sonra da şöyle tapınağın etrafından bir yuvarlak çiziyorlar. Biz de çizeceğiz şimdi. Ama gördükleri an yere yatıp dua etmeye başlar. Bakın onlar için çok önemli bir yer burası. Çok. Bu insanlar hep evsizler. Bakın gelip burada yatıyorlar, kalıyorlar. Ve bir süre sonra yemeklerini, yiyeceklerini yiyorlar. Şu anda herkes yıkanmaya gidiyor. Bakın göreceksiniz birazdan. Çok gizli çekmeye çalışıyorum, idare edin. Ya şurası var ya, yani hiç hijyenik değil. Şuradan döndüğümde şu ülkeden eğer hasta olmazsam ben hiçbir zaman hasta olmam arkadaşlar. Kesinlikle ya, kesinlikle. Bakın herkes yıkanıyor, gördünüz mü? Yine bir yıkanma var. O kadar pis. Sıraya girmişler, yıkanıyorlar. Herkes yıkanmayı bekliyor, herkes. Şu geride yıkanıyorlar, bakın orayı çekemedim. Geldiler yine. Yıkanıp dua ediyorlar. Herkes bir inancın peşinde. Herkes sığınacak bir yer arıyor. Hemen ileride sol tarafta yemek veriyorlar. Bir orayı gösterelim size. Orada yemek sistemini anlatacağım. Sonra geri gelelim. Tamam, hadi gidelim. Tapınağın isminin Gurudvara olduğunu söylemiştim zaten. Her Gurudvara'da uyulması gereken bazı kurallar var. Birincisi, başımızı kapatıyoruz. İkincisi, ayaklarımız çıplak şekilde girmek zorundayız. Herkes çıplak ayakla girer buraya. Sonrasında Gurudvaralarda bu gördüğünüz havuz gibi kesinlikle bir havuz olmak zorunda. Japon filmlerindeki Japon tapınakların, böyle Budist tapınakların etrafında da havuzlar vardır. Bütün dinlerde neredeyse suyla ilgili bir şey var. Bizde de zemzem suyu kutsaldır mesela. Aynı şekilde bunlarda da bu havuz kutsal ve tapınakların yanındaki havuzların tapınaktaki dualardan çıkan enerjiyi emdiğini ve orada tuttuğunu düşünüyorlar. O yüzden su burada da kutsal, bu dinde de kutsal. Kesinlikle bir havuz olmak zorunda. Bir yeşillik, park olur, saksı bitkisi olur. Ama bir yeşillik olmak kesinlikle zorunda. Her tapınağın içinde sağlık hizmeti verilen bir yer olmak zorunda. Her tapınağın içinde eğitim hizmeti verilen bir yer olmak zorunda. Her tapınağın içinde dua edilecek bir yer ve yemek yenecek bir yer olmak zorunda. Ve bunların hepsi ücretsiz. Duanızı yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, sağlık hizmeti, dişiniz mi ağrıyor? Gidip dişçisinden dişinize baktırabiliyorsunuz. Küçük çocuklarını buraya eğitime getiren bir sürü insan var. Her şey ücretsiz. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışılan bir sistem burası. Günde burada 45.000 kişiye, diğer yerlerde 20.000, 30.000, 10.000, 3.000 fark etmiyor. Sayısı ne kadar çok yemek verebilirlerse o kadar çok yemek veriyorlar ve asla kimseyi ayırmıyorlar. Şimdi bir de ayaklarımızı yıkayıp yürüyoruz. Mantar. Vallahi kesin pislendi var ya. Çok fena. Burada mantar kapmazsak hiçbir yerde kapmayız. Burada yemek dağıtıyorlar. Bakın binlerce insana. Binlerce. Hiçbir şey sormadan. Sadece bakın arka tarafta. Yerlerde hep yağ var. O kadar pis ki anlatamam size. Yapış yapış, yapış yapış. Felaket yağlı. Yer yağlı ve ayağımız vıcık yapışıyor yere. Şimdi herkes tabaklarını aldı. Biz de onların peşlerine takıldık. Kimse bir şey sormuyor. Şurada herkes yemeklerini alacaklar. Bakalım içerisi nasıl? Yemek dağıtım işlemlerini çek abi. Herkes yere oturuyor. Yemekleri dağıtılıyor. Bakın. Biz nereye oturacağız Anıl? Abi inanılmaz mistik yalnız ya. Binlerce insana yemek dağıtıyorlar. Binlerce. Buranın ismi Langar. Langar yemek yenilen yer. Burada bir kat var, alt tarafta 2 kat var. 20 dakikada bir ortalama 1000 kişiye yemek dağıtılıyor burada. Şu katlarla birlikte oturuyorsunuz, yemek dağıtan insanlar geliyor.
önünüzde koyuyorlar yemekleri. Ekmek alırken özellikle şöyle tek elinizi uzatırsanız ekmek vermezler. İki elinizi uzatmanız gerekiyor ki yemeğe olan minnettarlığınızı unutmayın. Tek elinizi uzatırsanız yemeğin kıymetini bilmiyorsunuz diye ekmek vermiyorlar mesela. Gördüğünüz gibi. Ve burada kimin kim olduğundan bağımsız olarak yemek yer, herkes yer. Buranın döngüsü nasıl sağlanıyor bir onu anlatayım. İnsanlar sürekli bağış yapıyorlar buraya. Sikizm'de şöyle bir kural var. Gelirinizin 1/10'ini, geliriniz yoksa da zamanınızın 1/10'ini gurudevaralara vermek zorundasınız. Gelir kısmını biliyoruz. Bizdeki zekat gibi zaman kısmı nasıl oluyor onu anlatayım. Mesela burada yemek dağıtan insanlar, ekmek dağıtan insanlar, yemek yapan insanlar, bulaşık yıkayanlar, yeri silenler, şu demir kapkacağı yıkayanlar, herkes gönüllü çalışır burada. O insanlar atıyorum günde 2 saat buraya gelir ekmek dağıtır. Günde 2 saat buraya gelir yeri siler. Bu sayede zamanlarının 1/10'ini de Gurudevara'ya vermiş oluyorlar. Az önce anlattığım okul, hastane ve benzeri yerlerde de doktorsunuz. Günde 2 saatinizi, 3 saatinizi gelip buradaki hastanede bu insanlara hizmet ederek kullanırsanız eğer yine aynı şekilde dinin gerekliliğini yerine getirmiş oluyorsunuz. Öğretmenseniz çocuklara bir şeyler öğretiyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Gelin buraya güvenliklere yardım edin. Halı toplayın. Şu abinin yaptığı gibi yemekleri götürün, getirin. Bu insanların hepsi burada gönüllü çalışıyor. Sistem bu şekilde işliyor burada. Şu böyle aşure gibi sıcak bir şey, mercimekli. Ekmek var, mercimek var. Pirinç, beyaz olan pirinçli bir şey. Öbürü mercimekli, ekmek var. Şuna bir yemek daha gelecek. En sonunda tatlı dağıtacaklar. Sıcak su getirirler. Burada yemeğinizi yedikten sonra da sıcak suyla birlikte aşağı inip çay ya da kahve içebiliyorsunuz. Tatlıyı ve çayı da veriyorlar yemeğin üzerine. Süpermiş ya. Ben bayıldım buraya. Ben bu dini sevdim, yalan yok. Ne dersiniz? Diğer gördüğümüz bir sürü inanç sistemini kıyaslarsak yine en düzgünü şu ana kadar Sikizm'di. Yalan söylemeyelim. Ellerinde olanı paylaşmayı biliyorlar. İnsan beslemeyi, insanın kıymetini biliyorlar. Ve burada yemek sınırsız. Siz yemek dağıtan insanları istemiyorum diyene kadar yemek dağıtmaya devam ederler. Ekmek dağıtmaya devam ederler. Burası doldu mesela, götürüyor insanları öbür tarafa. Başka yere yemeğini yiyor şu içeride. Biz başka yere geçiyoruz şimdi. Of, inanılmaz mistik ya. Şuraya bakın. Abi çok iyi burası ya. Ay, yemekler burada yapılıyor. Kolay gelsin bacılar. Hay. Bakın bu insanlar burada yemekleri yapıyorlar. Kadın erkek hiç fark etmez. Zamanınızın 1/10'ini vermek zorunda olduğunuz için amcalar, kadınlar, yanında çocuklar hepsi oturmuş burada ekmek yapıyorlar mesela. Arka tarafta ekmekler pişiriliyor. Burası komple ekmekçi. Bir alt katta sıcak yemeklerin piştiği büyük ocaklar var. Orada da aynı şekilde. Kadın, erkek hiç fark etmiyor. Herkes birlikte çalışır burada. Küçücük çocuk çalışıyor mesela. Sen de mi yardımcı oluyorsun? Hi, hello. İnanılmaz güler yüzüler. Ben gerçekten çok sevdim ya bunları. Bu insanlar çok güzel insanlar ya. Burada gönüllü olmak için de herhangi bir dinden olmanız gerekmiyor. Yani neye inanırsanız inanın, nereden olursanız olun gelip burada gönüllülük yapabiliyorsunuz. Ben de şuraya oturayım 2 saat bana da iş verirler. Eğer hamur açabiliyorsam hamur açabilirim yani. Herkese açık bu din. İşte o guruları da ilk birinci guruları. Guru Nana bu abiymiş. Burada da bulaşıkları yıkıyorlar. Bulaşık mı? Burası bulaşıkhane. Burada da herkes birlikte çalışıyor. Ne kadar çok erkek olduğunu görebilirsiniz şuradan zaten. Ellerindekileri her yerde bağış kutusu var. Neye istiyorsan ona bağış veriyorsun. Sağlık için ayrı, yemek için ayrı. Farklı farklı bağış topladıkları kutular var. Görürsem gösteririm. Kılıçları var. Çok fazla zamanında zulüm gördükleri için
kendi kılıçlarıyla kendilerini savunuyorlarmış. O yüzden herkesin bir kılıcını görüyorsunuz. İnsanlar şu tarafta gidip para ödeyip ellerindeki şu yapraktan kapların içine helva alıyorlar. O helvaları sonra getiriyorlar buraya. Bir yarısını bağışlıyorlar, bir yarısını kendilerine götürüyorlar. O bağışladıkları yarı da toplanıyor ve biz de birazdan alacağız. Tapınağa girip çıkan herkese yine aynı şekilde ekmek alır gibi elini açıyorsun. Herkesin eline bırakılıyor. Buraya geldin, yemek yememiş olsan bile bizim tapınağımızdan güzel ayrıl, en azından bir tatlımızı yemiş ol diye herkese kesinlikle tatlı verirler. Bunun ismi parşatdır. Şu arkamdaki iki direğin ismi tek de olabilir, iki de olabilir. Nişan sahip. Nişan sahip, burada bir gurduvara var. Burada bütün insanlar eşit. Buraya gelirsen eğer karnın doyar, beslenirsin, ihtiyaçların varsa giderebilirsin demek. Benim Sikizm inancının müridi olan arkadaşlarım vardı. Onlar diyorlardı ki mesela biz evimize bir tane nişan sahip dikersek insanların evime girmesini, evde yemek yemesini, işte benim yatağıma yatıp uyumasını engelleyemem. Bu zaten herkesi davet ediyorum. Herkes benim gözümde eşittir demenin işareti. O yüzden bütün tapınaklarda bu işareti görürsünüz diyorlar. Kutsal ağaç var. Onlardan bir tanesi bu. O yüzden insanlar şu an bir yandan ağaca bakarak kutsal olduğunu düşündükleri için dua ediyorlar. Kutsal ağaç değil mi bu? Evet, burası kutsal ağaç. Baba Buda sahip denen bir guruları var bunların. Onun öldürüldüğü yerin olduğu yere bu ağacı dikmişler. 400 yıllık olduğunu söylüyorlar. Ama 4 kutsal ağaçtan biri miydi bu? 4 kutsal ağaçtan biri. 4 yönde var kutsal ağaçlar. Bu taraftaki kutsal ağaç. 400 yıllık olduğunu söylüyorlar. Ben bu ağacı tanımıyorum. Yargılamak bana düşmez. Bunların 5K dedikleri bir farz sıralaması var. Şimdi birincisi, herkes böyle çok büyük, geniş bir iç çamaşırları var bunların. Kenarından iple şöyle bağlıyorlar. Özel bir bağlama şekilleri var. O sayede sürekli uyarılıyor cinsel kısımları ve bu uyarı sayesinde cinselliği asla kötü amaçlar için kullanmamaları gerektiğini sürekli hatırlıyorlar. Bu kötü amaçlar ne? Makam mevki sahibi olmak için kullanamazsın. Birini etkilemek için, ne bileyim şarkıcı olmak için, oyuncu olmak için falan cinselliği kullanamazsın. Sadece zevk için seks yapmak istiyorsan yapabilirsin, bu serbest. Ama herhangi bir şeye ulaşmak için herhangi bir şeye ulaşmak için seksi kullanamazsın. Birinci yasağımız bu. İkincisi, her zaman yanında bir hançer taşımak zorundasın. Bu hançere kirpan diyorlar. Kirpanı hep sol taraflarına koyarlar. Bu hançerin şöyle birkaç özelliği var. Hançeri asla saldırı amaçlı çekemezsin. Her zaman ya kendini ya da kendini savunamayacak kadar zayıf olan birini savunma amaçlı çekmek zorundasın. Ve eğer o hançeri çekersen kan dökmek zorundasın. Böyle bir kuralı var. Üçüncüsü, saçını sakalını kesmiyorsun asla ve saçını sakalını temiz tutmak için her zaman yanında tarak taşıman gerekiyor. Ve temizliğinden sen sorumlusun, her zaman temiz olmak zorundasın. Bir dördüncüsü, türban takmak zorundasın. Bu türbanı hem saçını koruması için hem de çok uzun yıllar Müslümanlardan, Babürlerden, Hintlilerden, birçok farklı dinden zulüm gören bir topluluk olduğu için hem yanlarındaki hançeri bu yüzden taşıyorlar, hem de o taktıkları türbanı aslında bir miğfer gibi başlarını koruyucu bir şekilde taşıyorlar. O yüzden türban takmak zorundasın. Ve son kural, şu bilekliği takmak zorundasın. Bunu her zaman sağ koluna takar insanlar. Bu da Siklerin sembolü olan işaret. Ucunda böyle mızrak işareti gibi bir şey var. O yüzden güvenlik görevlileri de mızrak gibi bir şey taşıyorlar. Uçları aynı. Bu bileklik sayesinde her zaman boldur. Bu abinin koluna da ne kadar bol olduğunu görebiliyorsunuz. Kirpanı sol taraftan çekersin ve bu bolluk sayesinde sürekli koluna değerek, aynı o iç çamaşırının seni uyarması gibi, asla o kirpanı yanlış bir şey için çekmemen, saldırı amaçlı çekmemen gerektiğini ve çekersen sonuçlarının çok ağır olabileceğini hatırlatır sana. O yüzden bu bileklikte 5. farz, sağ koluna takmak zorundasın.
पंजाब दे रहने वाले आ Sikizm inancının içinde mesela Hindistan'a gelen herkesin bildiği bir söz vardır. Namaste merhaba için kullanılır, güle güle için kullanılır. Sikizm inancında namaste yok. Bu Hinduların inancı. O yüzden buraya geldiğimiz zaman kimseye namaste demememiz gerekiyor. No namaste what is Sat Sri Akal Sat Sri Akal. Sat Sri Akal Sat Sri Akal. Sat Sri इतना Akal. बोली ना मैं Allah biz bu Vay dini Guruji. sevdik. Sikizm gayet iyi dinmiş. Ama Thank you. tabii ki bir sürü bize uymayan şey de var. Genel olarak o kadar tanrı gördükten sonra, tapınak gördükten sonra bu din bize iyi geldi yani. İçeriği gezerken de hep birlikte konuşuyoruz. Bu Hindulara çok benziyor, bu Müslümanlara çok benziyor. İşte şu yaptıkları Hristiyanlıkta da var falan diye çok fazla şeyi benzettik. Birçok dinden güzel yönleri almışlar. Çok yeni bir din olduğu için aslında hepsinden etkilenmiş diye düşünebiliriz. Biz de hep bunu konuşarak gezdik. Ve buradaki dillerin ismi neydi? Burası Hindistan'ın Punjab eyaleti. Bu eyalet ayrı bir eyalet ve burada kendi dillerini konuşuyorlar. Pencapça denilen bir dil konuşuyorlar. Punjabi denilen bir dil. Dilleri farklı, inançları farklı, kültürleri farklı. Ya Delhi'den sadece 6 saat uzakta ama başlı başına bir ülke gibi aslında. Hatta dün konuştuğumuz bazı insanlarla böyle Hintçe konuşmaya çalışıyoruz. Bir şey Google Translate'ten gösteriyoruz. Adam bende o yok diyor. Anlamıyorum diyor, Anlamıyor. Hintçe anlamıyorum. Pencapça konuş bizimle diyor. Hiç anlamıyorlar ya. 600 kilometre değişiyor, tamamen yeni bir ülkedeyiz resmen. Ülkenin en kuzeyindeki bir adam güneyine gitsin yani buradaki anlaşamazlar. Evet. Muhtemelen hiçbir şekilde ortak şeyleri bu kadar dini, bu kadar farklı kültürü nasıl bir arada tutmuşlar? Gerçekten tek bir cevabı var, o da inanç. Yoksa diğer türlü başaramazlardı. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Şimdi bu insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bu insanlar tapınağın önünde bakın oturmuşlar, dualarını ediyorlar. Çıkan insanlar para versinler diye bekliyorlar. Bazı mekanların önünde yemek artıklarını bekleyen insanlar oluyor. Yani bunu çok fazla görüyoruz burada. Size de bu videonun içerisinde de göstermek istedim. Önceki videolarımı izleyin. Şuraya Hindistan'ın kartını koyacağım. Sağ ol dayı. Hindistan'ın kartını koy. Baştan sona her şeyi izleyin. Bunlar burada dileniyor. Hemen dibinde koca az önce gezdik. Evet, yemek verilen Yemek yer. veriyor. Niye gitmiyorlar? Ben de anlamadım onu. Bazı dilencilerde uyuşukluk var. Var. Yemek alalım diyoruz, yemek veriyoruz istemiyor. Para illa- istiyorlar. İlla para. Yemek değil, para. Ama ihtiyacın ne diyoruz? Yemek diyor. Tamam o zaman yemek alalım yok para ver. Yani parayı çok seviyorlar. Böyle genelde turistleri fark ettikleri zaman anında böyle koşuşturuyorlar peşinizden. Hindistan'da sakat çocuğa insana kimse bağış vermez, şey vermez değil mi? Evet, vermiyorlar ya. Dilenciye Bu para çocuklar- vermez. O yüzden ne yapıyorlardı Anılcığım? Ya sağlıklı insanlara kimse para vermediği için Slumdog Milyoneri izlediyseniz orada da vardı. Ya gözlerini çıkarıyorlar, ya kollarını kırıyorlar bebekken. Ya bir şekilde sakatlıyorlar ki birazcık duygu sömürsün ve para kazansın. O yüzden bunun burada mafyası bile varmış Hindistan'da arkadaşlar. Ne yazık ki gerçek dünya aslında böyle. Hani bizim düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şeyler tabii ki olmalı. Çok şey yapabiliriz, çalışmak gerekiyor. Ben böyleyiz, işte insanlar var şükredin demek için yapmıyorum bu videoyu. Bu kültür böyle. Görün, kötü değiliz ama çok daha iyi olabiliriz. Bence bu Hindistan'la ilgili yaptığım videoların ortak özeti bu. Özellikle bilim. Ve insanlara gereken değeri de ancak bilimle verebiliyorsunuz. Yoksa böyle ne yazık ki sömürülüyorlar. İnanç adı altında. Arkadaşlar şimdi Hindistan'da bence şu ana kadar yediğimiz en iyi yemek yediğimiz yere götürüyorum sizi. Kulça yemeye gidiyoruz. Biz aslında dün gelmiştik, yemiştik ama videosunu çekmemiştik. O kadar hoşuma gitti ki bugün videonun içerisinde bahsetmek istiyorum. İstikamet Kulçacı. Bizim mekan da şurası. Gerçekten çok iyi kulça yapıyor. Kulça yiyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Böyle tabağın içerisinde görebilirsiniz. Ekmek, tereyağı üstündeki şu nohutlu bir şey. Şu da soğan. Yani şu ana kadar Hindistan'da yediğimiz en lezzetli şey olabilir. Böyle tereyağının üstünde gezdiriyorsun. Gel Göksel kardeşim çek beni. Ama buna kaç para verdik? Buna 70 rupi verdik, 6 TL. 6 TL falan. 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. Bakın of. Valla buna bayıldık ya. Ekmekli bir şey ya bir de doyuruyor. Artık Türkiye'ye dönünce bol bol ete yığılacağız. Çünkü hiç et, genelde tavuk yapan yer bulamıyoruz. Neyse
Şimdi önünüzde yemeyeyim. Göstermek istedim sadece. Çok lezzetli çünkü. Ben yemeğime yavaştan gömüleyim. Çok acıktım. Sonra yine sokakları gezmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Kılıcı çıkarttık, kesiyordu beni. Kılıçları çıkarttık. Şu anda meydanda doğru yürüyeceğiz. Gezmeye gidiyoruz. Böyle kılıçlar satıyorlar her yerde. Hani anlatmıştık ki niye kılıç hançer kullandıklarını. Bu büyük hançer tabii ama küçükleri falan da var. Kaç paraydı Göksel küçükleri? 200 falan mı? indirimsiz hali. Yani 20 liraya falan geliyor. This is 850. 850. 850'ymiş bu da 60 lira. 70 lira falan. O kaliteli yalnız ha. Ama beni eğlenmesi lazım yani ucu falan baya kötü. Herkesin hançeri var burada yani. Hançeriniz yoksa sokağa çıkartmıyorlar desem niyedir? Kültür olmuş artık. Biz öyle şimdi hediyelik eşyalara bakıyoruz. Arkadaşlar biz çok şanslıyız. Çünkü Anıl'la geziyoruz ve Anıl buradaki her şeyi hakikaten yani biliyor desem yeridir. Birçok şeyi Teşekkür ondan ederim. öğreniyoruz. Onu da mutlaka YouTube'dan takip edin. Gezmek en kolay. Kanalı var, açıklamaya koyacağım. Yani bunları okuyup gelsek bu kadar çok şeyi öğrenemezdik. Teşekkür ederim abi sağ ol. İyi ki Mesela geldiniz. iyi ki geldik, eyvallah, teşekkür ederiz. O yüzden ayrıca söylemek istedim. Mesela canlı göstereyim. Yolda gidiyoruz diyor ki abi diyor bu tatlı çok güzel diyor. Şöyle diyor anlatıyor. Tereyağlı kurabiye. Beğendiniz mi? Beğendik. He? Ver Alalım bakayım mı? bana. Bunlar da iyi. İşte ben normalde hayatta yolda böyle görüp de bir şey almazdım ama Anıl için deniyorum. Deniz beğeneceksin. Güzel. Bildiğin anne kurabiyesi bu. Abi nasıl nereden işte bak gördün mü yani Afiyet olsun. hiçbirimiz yemezdik eminim ya. Sen kollarını göster. Ne onlar? Alalım mı 100 gram? Ne bunlar? Bu işte böyle Hintliler takıyor kadınlar. Sıcak o. Bir de şu var. O ne? Bindi. Bindi. Bindi diyorlar. Onu da kadınlar takıyor genelde ama biraz yamulmuş, düzlükmüş. Aynen. Hiçbir şey olmaz abi alalım. Bu takılar bu arada bedava. Yap. Kaça aldın sen ama bunu? Biz bunu 12 tanesini 10 rupiye mi aldık abi? Çok uygunmuş. Tanesi 8 kuruşa falan denk geliyor bunların. 12 tanesi 1 liradan Şu an biraz. kolunda 50 kuruşluk bile takı yok aslında. Aynen öyle ama böyle Havasından şıngır geçilmiyor. mıngır güzel oluyor. Bu arkadaşların bir de meşhur ayakkabıları var. Cütti diyorlar. Cütti değil mi ismi? Cütti, cütti. Buna cütti deniyor. Bunlar Punjabi bölgesinde çok et yendiği için çok hayvan tüketiliyor ve deri işi de o yüzden çok fazla. Çünkü çok deri çıkıyor. Bu sağı solu olmayan ayakkabılar burada üretiliyor. Buraya özgü. Siz giydikten sonra ayağınıza göre şekilleniyor. How much is it? Mesela Ya şu discount yaparız ya. 400 rupiymiş. 300'e alınır. 250-300'e fiyatını çok iyi söyledi. Yani 25 TL'ye falan 4 dolara falan Evet, geliyor. evet. 550. Bu da 40 liraymış. Bunların hepsi el yapımı gördüğünüz ve hepsi genelde deve derisi oluyor. Artık yavaştan elveda ediyoruz. Geldik. Başladığımız yere Anıl gel. Yayında ve yapımda geçen başta Anıl'a gezmek en kolaya teşekkürler. Teşekkür ederim. Size bu dini yerinde gösterip anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Bizim artık Hindistan'daki bu son bölümümüz. Şuraya bir yere kartı zaten bırakmıştım. Oradan bütün Hindistan bölümlerini izleyin. Anıl'ı da takip edin. Açıklama kısmında her şey Teşekkür olacak. ediyorum hepinize şimdiden. Hindistan bize çok şey öğretti. Çok güzel şeyler öğrendik. Yani anlatacak çok fazla şey var. İnşallah sizlere de güzel rehber olmuşuzdur bu güzel ülkeyle ilgili. Zor bir ülke, gezmesi kolay değil ama hayatta bir kez görmek lazım. Herkese Hindistan'dan elveda. Görüşmek üzere.